Evet arkadaşlar, şimdi doktor arkadaşım, mikrobiyoloji uzmanı. Senin soy ismin neydi? Allah seni. Evet, mikrobiyoloji uzmanı arkadaşım Doktor Erdem Karakoç yanımda arkadaşlar. Şimdi çok sık sorulan bir soru var. İdrar kültüründe üreme oldu diye. Evet. Bu ne demektir? Bunu soruyorlar. Bir de işte idrarda E. coli üremiş, bu nedir diye soruyorlar. Önce üreme olduğu nedir onu cevaplayalım hocam. Sonra birine geçeceğiz. Şimdi şöyle biraz açıklamaya çalışalım. Evet. Başta idrar kültürü niye yapılır? Eğer idrar yollarında doktor arkadaşımız bir enfeksiyon olduğundan şüphelenirse idrar kültürüne başvuruluyor. Dolayısıyla idrar kültüründe yaptığımız zaman bir üreme olayı varsa bu demektir ki o arkadaşın idrar yollarında bir enfeksiyon var ve bunun antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekiyor. Onu da biraz açalım istersen. Mesela idrar yolunda enfeksiyon. Ne gibi bulgularla mesela hekime gidiyorlar? Genelde şöyle, doktora nasıl başvuruyorlar? Ağrı, sancı olabiliyor, idrar yaparken yanma olabiliyor, ateş olabiliyor. Genelde bu şikayetlerle doktora başvuruyorlar. Bazen hanımlarda, kadınlarda özellikle mesanede eğer bir enfeksiyon varsa, sistit varsa kanlı idrar olabiliyor. Yine taş falan gibi durumlarda idrar yollarında kanama da olabiliyor. Bu şikayetlerle başvuruldukları zaman doktorlar genelde bizden idrar kültürünü istiyorlar ve biz de buna göre değerlendirmesini yapıyoruz. Evet, bir de şeyi soruyorlar. Bu idrar kültürü nasıl yapılır? Onu da soruyorlar. İdrar kültürü şöyle, önemli olan burada en önemli kısmı ve idrarı verirken kontaminasyon olmaması. Bunun için biz genelde şöyle bir talepte bulunuyoruz. Orta akım idrarı, yani idrarın başta olan kısmı değil, bir miktar yapıldıktan sonra ortada olan idrarı vermeleri gerekiyor. Bu bize steril kaplarla geliyor. Biz de uygun besiyerleri dediğimiz şeylere, materyallere ekimini yapıyoruz. Buna göre de bir gün sonra genelde değerlendirmesini yapıp gerekirse eğer üreme varsa da hangi antibiyotiği kullanacak ona göre işleme sokuyoruz. Asıl yani bunun yapılış amacı varsa mikrobu tespit etmek, bir de antibiyotik tespit etmek. Kesinlikle, aynen. Peki idrar kültürünün dediğim üreme oldu hocam. Şimdi şeyi soruyorlar. E. coli çok ürüyor yani. E. coli dediğimiz aslında Escherichia coli bir bakterinin, bir tane üreyen bir bakterinin enfeksiyon etkenin ismi. Hani halk arasında hep E. coli diye falan bahsediliyor ama açılmış ismi Escherichia coli. Bu gram negatif bir bakteri, yani halkımız çok anlayacak bir şey değil ama biz hani bunları tiplendirme yaparken gram negatif bir bakteri olarak en sık idrar yollarında üreyen bir bakteri cinsi. O ürediği zaman da yine aynı şeyi yapıyoruz. Bir şey değişmiyor. Yine hangi antibiyotiğe duyarlı onun yapıp ilaç verilmesini istiyoruz. Aynen. Peki şeye sorayım. Bu idrar kültürü testi kaç gün sürüyor? İdrar kültürü testi şöyle. Eğer üreme varsa en az 2 gün ve 3 gün. Ama üreme yoksa 1 gün sonra temiz olarak çıkarılmış oluyor. Yani ya bakteri ürüyor ya da idrar kültüründe üreme olmazsa bir gün sonra çıkarıyoruz. Ama üreme varsa hangi antibiyotiği kullanacağını tespit için bir işleme daha alıyoruz. Yani. Dolayısıyla 2 maksimum 3 günde çıkmış oluyor. Evet, bu soruyu da soruyordunuz arkadaşlar. Konunun uzmanı Doktor Erdem Karakoç arkadaşımla bu sorunun cevabını da vermiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki böyle mikrobiyolojik testlerle ilgili sana... Tabii ki, ne demek, ne zaman isterseniz elimizden geleni yaparız. Çok teşekkürler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşürüz.